Matematik tarihini düşündüğümüzde aklımıza genellikle Pisagor, Öklit veya Arşimet gibi antik Yunan düşünürleri gelir. Peki ya, onlardan binlerce yıl önce Nil Nehri'nin kıyılarında karmaşık hesaplamalar yapan, denklemler çözen ve pi sayısına oldukça yaklaşan biri olduğunu söylesem? Tarihte adını bildiğimiz ilk matematikçiyle tanışmaya hazır olun. Katip Ahmes. Milattan önce 1650 yılı civarındayız. Mısır'ın ikinci ara dönemi. Ahmes adında bir katip, bugün Rind matematik papirüsü olarak bildiğimiz insanlık tarihinin en önemli bilimsel belgelerinden birini kaleme aldı. Aslında Ahmes, alçak gönüllü biriydi. Bu bilgilerin kendisine ait olmadığını, milattan önce 1850'lerden kalma daha eski bir metni kopyaladığını papirüsün girişinde belirtiyordu. Ama papirüse kendi adını yazarak tarihe adı bilinen ilk matematikçi olarak geçmeyi başardı. Peki, Ahmes'in kopyaladığı bu 5 metreden uzun papirüste neler var? Ahmes, eserine çok iddialı bir cümleyle başlar. Her şeyin, tüm sırların ve gizemlerin bilgisine ulaşmanın doğru hesabı. Bu metin, aslında Antik Mısır'ın günlük hayatındaki problemleri çözmek için yazılmış bir tür uygulamalı matematik rehberiydi. İçinde tam 87 farklı problem bulunuyordu. İşçilere dağıtılacak ekmek ve biranın paylaştırılması, piramitlerin eğiminin hesaplanması ve tarım arazilerinin alan ölçümleri gibi pratik sorunlar cebir ve geometrinin temelleri kullanılarak çözülüyordu. Ahmes'in papirüsündeki en çarpıcı detaylardan biri dairenin alanını hesaplama yöntemidir. Ahmes ve kopyaladığı eski bilgeler, bu hesaplamalar sırasında bugün pi sayısı olarak bildiğimiz oranı yaklaşık 3,16 olarak almışlardı. Döneminin şartlarına ve eldeki imkanlara göre bu muazzam bir matematiksel yaklaşımdı. Ayrıca bugün birim kesirler olarak bildiğimiz ve sadece payı 1 olan kesirlerle yapılan karmaşık hesaplamalar, Mısır matematiğinin ne kadar özgün metodolojilere sahip olduğunu gösteriyordu. Katip Ahmes, belki de kopyaladığı o uzun rulonun binlerce yıl sonra modern bilimin köklerinden biri olarak anılacağını tahmin etmiyordu. O sadece işini iyi yapmaya çalışan ve bilgiyi koruyan bir memurdu. Ancak kullandığı doğrusal denklemler, cebirsel mantık ve hacim formülleri matematiğin sadece soyut bir kavram değil, medeniyetleri inşa eden temel bir araç olduğunu kanıtladı. Ahmes'in 3600 yıllık bu matematiksel mirası, bugün çözdüğümüz en karmaşık denklemlerin bile ilk kıvılcımıydı. Siz Antik Mısır'ın bu hesaplama yöntemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve matematik dünyasının daha fazla gizemi için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Matematikle kalın.